Kişilik genetik faktörlerin yanı sıra çocukluk ve gençlik dönemindeki sosyal çevrenin de etkisiyle oluşuyor. Son dönemlerde sıkça duyulmaya başladığımız narsist kişilik bozukluğu ise empati eksikliği, ben merkezcilik ve abartılı bir özönem duygusuyla ifade ediliyor. Narsist kişilik bozukluğu ergenlik ve erken yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkarak sadece kişinin kendi hayatını değil, ilişkide olduğu insanların hayatını da olumsuz etkileyebiliyor. Son yıllarda gençlerin sadece sosyal medyayı iletişim aracı olarak kullanmasıyla dijital oyun bağımlılığının narsist eğilimlere yol açtığı da düşünülüyor. Narsizm ise toplumdaki bazı bireylerin yükseltilmiş özgüvenle kendilerini sürekli diğer insanlardan üstün görmesiyle ortaya çıkan bir kişilik bozukluğudur. Diğer insanlara göre kendilerini üstün görürler. Ancak bu özelliklere sahip olan tüm insanlarda kişilik bozukluğu olmayabilir. Narsist kişilik bozukluğu taşıyan bireylerin çoğunluğu yükseltilmiş özgüven ve kendilerine besledikleri çarpıtılmış hayranlıkla yaşamlarını sürdürür. Bu insanlar çevrelerinden de aynı şekilde hissettikleri bu duyguların çoğaltılmasını beklerler. Çoğunlukla ben merkezci kişilik özellikleriyle beraber empati yoksunluğu, kişiliği fazlasıyla büyütme, abartma, başarıya ve güce bağımlı davranışlarla kendilerini belli ederler. Memorial Kayseri Hastanesi Psikoloji Bölümünden uzman klinik psikolog Hande Taştekin, narsist kişilik bozukluğunun 13 belirtisini anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Kişilik, kişinin kendisini ve çevresini algılama seviyesiyle, ilişki kurma biçimi ve düşünceleriyle ilgilidir. Ergenlik ve gençlik döneminde başlayan ve uzun süre devam eden aile, iş ve sosyal çevresinde sorunlara neden olan davranış ve uyum bozukluklarıdır. Kadınları ve erkekleri eşit oranda etkileyen bu sorunun birçok çeşidi bulunmaktadır. Kişilik bozuklukları psikolojik sorunların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Biz de narsist kişilik bozukluklarının 13 belirtisini şöyle anlatabiliriz. 1. Kendini eleştirilerin üstünde görür. 2. Manipüle edici davranışlar sergiler. 3. Diğer bireyleri kendi kazanımları için kullanır. 4. Kendisiyle aynı statüye sahip insanlarla arkadaşlık kurmak ister. Fakat bu gerçekleştiğinde bile önde olma dürtüsüyle, çevresiyle yarış halinde olur. 5. Kendi yetenek ve başarılarını abartıp üstün görür. 6. Sürekli haklı çıkacağı ortamları oluşturup onaylanmak ister. 7. Sürekli övgü bekler ve bunun için baskı ortamı kurar. 8. Diğer insanları kendinden daha yeteneksiz, daha başarısız, daha az zeki ve daha az güzel bulur. 9. İnsanların kendine hizmet etme durumunda olduklarını varsayar. 10. Kendisini toplumun parçası olarak görse de bu toplumun içerisinde özel muameleyi hak ettiğini düşünüp o toplumun en üstündeki kişi olduğunu iddia eder. 11. Başkaları üzerinden var olur. 12. Genellikle bu bozukluğun temelinde çocuklukta yaşanılan değersizlik ve sevgisizlik gibi davranışlar vardır. 13. Ne kadar dışarıya özgüven sahibi gözükse de içinde kendine güven kavramı kırılgandır ve bunu göstermek en büyük korkusudur. Uzman klinik psikolog Hande Taştekin, narsist kişilik bozukluğunun 13 belirtisini anlattıktan sonra narsist kişilik bozukluğu olan birine nasıl davranılması gerekiyor sorusuna 7 maddede şöyle cevap verdi. Narsist bir insana karşı davranış sınırları belirgin hale getirilmelidir. Duygusal ve psikolojik anlamda bütün manipülatif davranışları sınırlandırılmalı ve izin verilmemelidir. Onu kaybetme korkusuyla yaklaşıldığı gösterilmemeli ve hissettirilmemelidir. Eğer kişiyi kaybetme korkunuz varsa altında yatan neden de belirlenmelidir. Narsist bir insanın karşısında suçluluk, değersizlik, yetersizlik gibi duygulara kapılmamalıyız. Narsist kişiliğin egosunu besleyici görev edinilmemelidir. Onu değiştirme ve düzeltme çabasına girilmemelidir. Narsist bir insana karşı olumlu ya da olumsuz hissedilen duygular net bir şekilde ifade edilmelidir. Narsist kişilik bozukluğu olan birine nasıl davranılması sorusuna cevap veren uzman klinik psikolog Hande Taştekin, narsistlerin diğer özelliklerini ise şöyle açıkladı. Narsist suçu başkalarında bulmada profesyoneldir. Narsist kişilik bozukluğu olanlar sorun oluşturan davranışlarını değiştirme konusunda aşırı dirençlidir. Narsist kişilik bozukluğu olanlar suçu başkalarında bulma konusunda profesyoneldirler. En küçük eleştiri bile anlaşmazlığa, çatışmaya ve saldırgan davranışa dönüşebilir.
Narsist kişilik bozukluk toplumun bütün kesimlerinde her yaştan insanda görülebilmektedir. Toplum içerisinde görülme oranları ise DSM-IV'ye göre %6,2 olarak ifade edilmiştir. Yapılan araştırmalarda narsist kişilik bozukluğunun kadınlara göre erkeklerde daha yaygın görüldüğü belirlenmiştir. Yakın çevresine göre mükemmeldir. Yakın ilişkilerinde ve özellikle arkadaşları tarafından narsist bireyler başta mükemmel gözükür. Sevilen, başarılı, övülen bir kişilik yapısı sergiler. Fakat sevgiyi genellikle manipülatif duygularla almaya çalışır. Başarıda üstün bir hırs ve başarısızlık anında ise suçlama davranışlarıyla ön plana çıkarlar. Bu sorunu yaşayan kişiler genellikle aile ve evlilik konusunda karşısındaki insana değersizlik, yetersizlik gibi kavramları yükler ve kişiyi yalnızlaştırma politikasını kurarak üstünlük sağlamaya çalışır. Pişmanlık bir zayıflık göstergesidir. Genellikle ilişkilerini emir ve komuta sistemine göre yürütmeye çalışır. Bunun dışına çıkıldığında öfkelenir ve agresif, pasif-agresif davranışlar sergiler. Karşısındaki kişinin hayatı onu ilgilendirmez. Eğer ilgi gösteriyorsa genellikle bunu rutinsel gereklilik olarak gördüğü için yapar. Toplumda bütün ilişkisel boyutlar değerlendirildiğinde bu tip insanlar ben merkezci yapıdadır. Onlara göre pişmanlık bir zayıflık göstergesidir. Ancak nadiren de olsa hayatlarının bazı dönemlerde pişmanlık yaşarlar. Pişmanlık yaşadıkları fark edildiğinde ise genelde kendilerini dışa kapatırlar. Görünüşlerine önem verirler. Bu kişilik bozukluğunun tanısı ancak uzman bir klinik psikolog ya da psikiyatrist tarafından konulur. Kişinin mükemmeliyetçi, üstün başarılı yapısı, hatasız olma arzusu ve hatayı kabul etmeme davranışları, empati kuramaması, görünüşüne çok büyük önem vermesi ve dikkat çekici olma arzusu, sürekli çevresini eleştirmesinden dolayı ilişkilerinde yaşadığı zorlanmalar ve bunun sonucunda işlevsellik alanlarında bozulmaların meydana gelmesi tanı koymada yardımcı olmaktadır. Temelinde güvensizlik duygusu vardır. Narsist kişilik bozukluğu olanlar genellikle çocukluk dönemlerinde yaşadıkları sevgisizlik ve değersizlik duygularını barındırır ve her ne kadar aşırı özgüvenli görünse de bu aşırı özgüven temelinde güvensizlik duygusu vardır. Bu tip insanlar bazı dönemlerde sevgisini abartırken bazen de sevdiğini söylediği insanı deyim yerinde ise yerin dibine sokabilir. Özellikle ilişkinin başında sevgi doluyken zamanla ilişkinin seyrini değiştirerek acımasız ve kibirli bir insan olabilir. Uzun süreli psikoterapi tedavisi gerekir. Genellikle ilaçla tedavi edilmesi mümkün gözükmeyen bir bozukluktur. Narsistlik kişilik bozukluğu yaşayan bireyler tedaviye dirençlidir. Bu yüzden tedavi uzun süreli psikoterapi yöntemiyle uzman bir klinik psikolog tarafından ele alınmalıdır. Terapi yöntemlerinde sıklıkla bilişsel davranışçı terapi kullanılır. Terapistlerin en çok zorlandığı hastalık grubudur. Narsistik kişilik bozukluğu olanların iyileşmesi uzun bir terapi sürecine bağlıdır. Ancak kişilik bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan kaygı bozukluğu ve depresyon için ilaçlar verilmektedir. İlaçlar sayesinde kişilik bozukluğunun diğer sorunlara bağlı olarak büyümesi engellenebilmektedir.